Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştıracağım. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı çıkarttım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Azar azar un ekleyerek hamuru yoğurdum. Çok az sıvı yağ döktüm. Daha sonra hamuru toparlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp bu şekilde yedirmeniz yeterli olacaktır. Hamuru iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için 40 dakikalık bir sürede hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamurun dokusuna bayıldım. Gerçekten muhteşem oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hamuru toparladım. Masaya biraz un serptim. Hamurumu masaya aldım. Hiç fazla uğraşmadan hemen hamuru bu şekilde uzattım. Hamur kartı ile 12 eşit parçaya bölüyorum. Hamuru göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Büyük parçalardan küçük bezelere ek yaparak hazırlarsanız bezelerinizin hepsi eşit bir şekilde hazırlanacaktır. Bezeleri hazırlarken hamurun yumuşaklığını ve güzelliğini göstermek istedim. Gerçekten muhteşem bir hamur oldu.
Streçle üzerini kapatıyorum. Bir 15 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Yine odanın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Bezeler biraz kabardıktan sonra kullanabilirsiniz. Üzerini iyice kapatıyorum. Temiz bir mutfak havlusu ile örtüyorum. Bir 10-15 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu tarifi yaparken lütfen dinlenme aşamalarına dikkat edin. Bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Hemen nasıl güzel kabardığını sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde kabarması yeterli olacaktır. Bezeler kabardıktan sonra her bir bezenin üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Dilerseniz oda ısısında bekletmiş olduğunuz margarini de kullanabilirsiniz. Kullandığınız katı yağının mutlaka oda ısısında olmasına dikkat edin. Aksi halde zorlanırsınız. Bir çay kaşığı tereyağı koyduktan sonra hemen hızlı bir şekilde açma aşamasına geçiyorum. Hamurun kaymaması için masaya çok az yağ sürdüm. Bu aşama zaten çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. 3 tanesini üst üste koyacak şekilde hazırlıyorum. Üçüncüsünün yağlı kısmını içe gelecek şekilde koyuyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra tekrardan üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Poğaçaları videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru çok fazla da açmadan videoda görüldüğü gibi katmer katlar gibi katladım. Bu hamurdan toplamda 4 adet poğaça elde edeceğim. Hamur kartı ile kestikten sonra dikkatli bir şekilde toparlayıp tekrardan beze haline getiriyorum. Poğaçaları yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Yaklaşık bir 15 dakika kadar tepsi mayası mutlaka yapın. 15 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. Daha rahat bir şekilde sürülmesi için. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gerçekten mükemmel bir şekilde piştiler. Kesinlikle en ufak bir hamurlaşma kalmadı. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel kat kat poğaçalarımız oldu. Şu anda çok sıcak, dışarı çıkmam gerektiği için hemen hızlı bir şekilde doku testi yapıyorum. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.